Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir kutu açılım videosu olacak. Biliyorsunuz ki insanların kendilerine yönelik bazı hobileri vardır. Kimisi de saat koleksiyonu yapar bu hobilerin içerisinde. Kimisi ayakkabı, kimisi takı, yüzük, kol düğmesi ya da bileklik tarzındadır. Tabii biz erkekler olarak bu aksesuarlarımızı gelişigüzel yerlere koyuyoruz. Bazılarımızda ise evlerimizde ya da evdeki dolaplarımızda hazır bölmelerimiz var. Bunların içine yerleştiriyoruz ama genel kitle olarak baktığımızda mesela ben aksesuarlarımı bulduğum bir kutunun içerisine gelişigüzel bırakıyorum. Tabii ki bunlar da çizilmelere ya da deformasyon olmalarına neden oluyor. Şimdi internet üzerinden ben saatlerimi, kol düğmelerimi, yüzük ve bilekliklerimi düzenli bir şekilde koyabileceğim, görsel olarak da elimin altında bulunabilecek bir kutu sipariş ettim arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda sizlerle beraber bunu incelemek istiyorum. Hadi gelin beraber bunun kutu açılımını yapalım. Siparişini geçeli zannedersem bir 2-3 gün civarında oldu. Dün itibariyle kargoya verildi bilgisi bana mesaj olarak iletildi. Bugün itibariyle de elime geçti. Karton yani markaya ait bir karton değil. Şimdi bunu bir açalım falçata yardımıyla. Böyle. Aynen. Dikkat ederseniz buradan da görülüyor. Işık yansıyor. Böyle daha iyi oldu. Dikkat ederseniz içerisinde 9 tane saat koyma yeri var. Ve saatlerinizi oturtabileceğiniz minderleri var içerisinde. Diğer kısımda ise şurada gördüğünüz kısımda kol düğmelerinizi ya da saatlerinizi koyabileceğiniz bir kısım var. Dikkat ederseniz iç kısmı gözüküyor. Çünkü aldığım kutunun özellik olarak şunu seçtim. Tüm aksesuarlarım gözüksün. Yani her seferinde kutuyu açayım da bakayım bu burada mıydı demek istemedim işin açıkçası. Bunların tamamen kapalı olanları da var. Ya da yarıya kadar kapalı, diğer kısmı şeffaf olanları var. Bu şeffaflık zannedersem cam değil bence. Yani bakarız şimdi açtığımızda. Hani bu şeffaf plastik oluyor ya, epoksi mi diyorlar. O tarzda bir şey olsa gerek. Kutulaması iyi. Şöyle içerisine çıkartayım. Ağır bir kutu değil arkadaşlar. Bizi karton kutunun içerisinde başka bir şeysi yok. Şöyle göstereyim. Kenara atalım. Karton kutunun içerisinde ön tarafı şöyle hani mekanizmalı çantalar olurdu ya eskiden. Hala da var. James Bond çanta falan böyle asılırsa çıt diye açılır. Bunun gibi. Tekrardan bir şeffaf kutuya koymuşlar bunu. Bunu da bir açalım. Yani bu videoları çekerken de ürünler pahalı, ucuz, küçük, büyük demeden sizlere tanıtmak amaçlı çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bu şeffafından da çıkardım. Görsel olarak baktığımda gerçekten hoş. Tabi şöyle bir daha göstereyim. Poşetin içerisinden çıkınca biraz daha albenisi daha güzel oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Burada 3, 6, 9 tane saat koyma yeri var. Açınca da tekrardan göstereceğim. Şurada 2 tane daha var. Yani 11 tane saat koyabilirsiniz isterseniz ama buradakilere ben bileklikleri koymayı düşünüyorum. Aynı saat koyma minderlerinin üzerine bileklik koymayı düşünüyorum. Şurada kısımda ise hani böyle zaraflara gittiğinizde yüzük seçerken böyle bir geçirilmiş bir kısım vardır ya, onun gibi bir kısım var burada. Bu arada kuşum yeni konuşmaya başlıyor. Sultan papağanı. Sizlere tanıştıracağım onu. O yüzden sağ olsun çekim yaparken geçen videomdu. Hangi videodu? Çekimler için LED yapmıştım. Orada hiç susmayıp beni çıldırtmıştı. Bugün de maşallah çenesi baya bir açıldı. Arka tarafına baktığınızda şu şekilde menteşe, 2 tane menteşe görüyoruz arkadaşlar. Küçük bir menteşe sistemi var. Şöyle ön tarafında dediğim gibi açılır bir klipsi var. Şöyle açayım. Ama zannedersem arkadaşlar bu yani plastik mi cam mı bilemedim ama cam gibi de duruyor. Yani çok fazla sert de vurmak istemiyorum. Daha fazla geri yatmıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çünkü burada bir tane bant atmışlar. Geriye açılmasını engelleyici. Bunu çok zorlamamak lazım. Büyük ihtimalle yapıştırmadır. Koparsa ne olur? Hiçbir şey olmaz işin açıkçası.
kopabilir ya da siz ekstradan bir şey tekrardan sonrasında yapabilirsiniz. Açtığınızda şöyle bir görüntüsü var. Tekrardan göstereyim. Hatta şöyle içinden çıkan minderler, hani saat aldığınızda şöyle saatin etrafına sarılı olan küçük pufuduk minderler var ya, onlardan var arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstereyim. Bu tarafta da keza aynı şekilde. İsterseniz bu minderleri alırsanız şu tarafta, tabi siyah olduğu için tam gözükmüyor zannedersem. Şöyle yaklaştırsam, buraya dediğim gibi bileklikleri yerleştirmek istiyorum. Bu kısımlara saatlerimi yerleştirmek istiyorum. Burada da ne bileyim, eğer eşinize ya da sevgilinize hediye alıyorsanız yüzükleri koyabileceğiniz ya da kol düğmelerinizi yerleştirebileceğiniz, başka ne olabilir? Yani bu tarz şeyleri sıkıştıraraktan yerleştirebileceğiniz bir kısım daha var şu elimde gördüğünüz kısımda. Tabi daha öncesinden aksesuarlarım neyin içerisindeydi? Dediğim gibi çeyiz zamanından kalma bir kutu vardı. Şöyle göstereyim. Damat kutusu. Bunun içerisindeki eşyalarım var. Bunları şimdi tek tek çıkarıp içine yerleştirmek istiyorum. Şimdi öncelikle bir tane saatim var. Bunu çıkartayım. En arkadan başlayalım yerleştirmeye. Saatleri koyarken de arkadaşlar şöyle pinlerini çekin. Böylelikle saatlerinizin pili gitmez. Çünkü duruyor olacaktır. Taktığınızda tekrardan aktif hale getirirseniz böylelikle pilleri daha uzun dayanmış olacaktır sizler için. Şimdi diğer saatimi yerleştireyim. Sizlere şöyle söyleyeyim, biraz kasası küçük olan saatler için yapılmış arkadaşlar. Saat olarak başka kalmadı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Daha 1, 2, 3, 4 tane. Artı 2 tane daha koyabileceğiniz bir kısım var. İnşallah gücümüz yeter. Diğer kısımları da doldurmaya yetecek saat alırız arkadaşlar. Buna da şükür. Şimdi bilekliklerimi yerleştirmek istiyorum. Bilekliklerimi de şu iki parçaya koymak istiyorum. Şöyle yine yurt dışından aldığım bir bilekliğim var. Güzel bir bileklik. Şöyle göstereyim. Sonra tekrardan yine yurt dışından aldığım şekilde başka bir bilekliğim var. Şimdi dediğim gibi şu kısım siyah olduğu için tam gözükmüyor ama bu kısma şimdi yüzüklerimi yerleştirmek istiyorum. Yüzük de seviyorum arkadaşlar. Böyle değişik Erzurum'da internet üzerinden yaptırdığım yüzüklerim var. Şöyle göstereyim. Bu. Sonra kalem işçiliği mi diyorlar? Öyle diyorlar sanırım. Bu. Yine kalem işçiliği. Böyle ortasında olta taşı var arkadaşlar. Sonra yine kalem işçiliği. Şimdi bu yüzüklerimi yerleştirmek istiyorum. İnanın yani müthiş bir his. Aksesuar olarak beni ciddi anlamda heyecanlandırdı yani. Şimdi şöyle bir kutunun içerisinde kol düğmelerim var. Yine çok sevdiğim kol düğmelerim.
Şöyle. Şimdi kutuyu size açık bir şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu vaziyette. Birazdan da yakın çekim yapacağım. Gördüğünüz gibi kutunun son hali bu şekilde oldu. Gerçekten yani eminim yani bir erkeği heyecanlandırabilecek bir aksesuar gibi. Bütün eşyalarınız, yüzükleriniz, kol düğmeleriniz, saatleriniz bir arada. Hatta bunun içerisine o fazla olan kısımlara tespihleriniz varsa eğer küçük veya işte orta boy kullanabileceğiniz tespihlerinizi de koyabilirsiniz. Bu aksesuarın tespih ve saat, tespih ve yüzük versiyonları da var. Ben bu şekilde olanını aldım. Yani benim işimi baya gördüm. Şöyle tekrardan göstereyim. Alt tarafta şöyle göstereyim. Şuranın altında kol düğmelerini yerleştirdim. Biraz üstünde yüzüklerim, onun üstünde bilekliklerim ve bu tarafta saatlerimi yerleştirdim. Şimdi şöyle bir kapatmak istiyorum inşallah. Evet. Burada bir tanesi dokunuyor. Bu da baya maşallah büyük. Ama çok önemli değil. Yavaşça kapatırsanız sıkıntı yok. Bu şekilde kapattınız. Tekrardan gösteriyorum arkadaşlar. Orijinal. Görüntünün netliğini ya da siz görebiliyor musunuz diye bu taraftan monitörden bakıyorum arkadaşlar da. Tekrardan şöyle göstereyim sizlere daha yakın versiyonu. Bugünkü kutu açılımımız bundan ibaretti arkadaşlar. Videoların devamlılığı için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.